Bu üçlü kombini sevgili torunum Nefes'e ördüm. Bugün eteğin yapımını sizlere anlatacağım. İlerleyen zamanlarda ikinci videoda yelek, üçüncü videoda da saç tokasının yapımını aynı renkleri kullanarak Nefes'in kardeşi Şems'e de bu takımı ördüm. İki kardeş fotoğraf çekimlerinde bu kombinleri kullanacağım. Bu takımın yapımını 4 video olarak kanalımda paylaşmıştım. Yeni doğan damat takımı, birinci videoda yeleğin yapımını, ikincisinde bere ve papyonu, üçüncüsünde pantolonu, dördüncüsünde de patik yapımını anlattım. Açıklamalar kısmında linklerini bırakıyorum. Muhakkak bu videoları da izleyiniz derim. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim öğretmeni Hatice Taşkoyan. 2017 yılında amatör ruhla ama profesyonelce bir örgü kitabı çıkarmıştım. Çoğu şeyini kendim üstlendim. 130 karma model, bebek, çocuk ve yetişkin, 248 sayfa. Bu kitabımda da eteğe yer vermiştim. Buradan yola çıkarak farklı rengini Nefes'e çalıştım. Bu örgü kitabımdan sipariş vermek isterseniz yukarıda bir iletişim notu bırakıyorum. Buradan sipariş verebilirsiniz. Videonun süresi uzun olmaması açısından 3 aşamada bu takımı sizlere anlatmaya çalışacağım. Önce eteği, ikincisinde yeleği, üçüncüsünde de çok sevimli olan bu mini saç tokasını anlatmaya çalışacağım. Etek yapımında hangi malzemeleri kullanıyoruz? 2 yumak Alize Cotton Gold Tweed. Sanırsam üretimden kalktı. Özelliklerini gözlemektesiniz. 2 yumak. Bu tweet'i bulamazsanız Alize Cotton Gold olabilir. Yine etek ucunda kullandığım Alize Cotton Gold ikinci bir rengi, yelekten artan ipi kullandım. 3,5 nolu şiş ile ördüm bu yumakları. Makas, etamin iğnesi ve 1,5 santim genişliğinde lastik gerekli. Video çekimlerinden fazla fırsat bulamadığımdan bu eteğin 2 parçasını sevgili Songül bana ördü. Çok teşekkür ederim. Şu anda Ankara'da, sevgilerimi gönderiyorum. Düz örgü ve ters örgü çok yapımı kolay. 3,5 nolu şişe 70 ilmek atarak başlanıldı. Düz örgü ve ters örgü. Burada bel kısmında 2 bölümü 9 sıra düzü düz tersi ters örüp arka sıralarında 10. sırada bir sıra haraşo örerek 2 bölümü 2,5 santim olarak tamamladık ve önde bir diş haraşo göründü. Daha sonra 3. bölümü de 21 sıra düzü düz tersi ters ördükten sonra üstteki gibi örgünün arkasında 22. sırada da yine bir sıra haraşo uygulaması yapıldı ve bu şekilde 3 bölümü tamamladık. Arttırma yapmadan 2,5 ve 5,5 santim. 4. bölüme geçilirken arttırma kısmını uyguladık. Bir ör, bir gizli arttır. Bunları sizlere uygulamalı olarak anlatacağım. 4. bölümde ön tarafta bir ör, bir gizli arttır yaparak 70 ilmeğe 140 ilmeğe çıkarıp 7,5 santim örelim. 27 sıra ördükten sonra 28. sırada örgünün arkasında yine bir sıra haraşo örüp ön tarafa geçtiğimizde yine bir ör, bir gizli arttır yapalım 5. bölümde ve 7,5 santim 27 sıra ördükten sonra 28. sıra örgünün arkasında bir sıra ters somon rengiyle örelim ve somon renginin ikinci sırası önde düz örgü kısmında da ajur uygulayalım. Bir örelim, bir dolayalım, 2 keselim. Bir dola, 2 kes yaparak bu ajuru örüp arkada 7. sırada keselim. Bu rakamlar kafanızı karıştırmasın. Ben bir parça test örgüsü üzerinde eteği anlatmak istiyorum. 3,5 nolu şişe 10 ilmek attım ama siz 2,5-3 yaş aralığı için 70 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Düzü düz, tersi ters ördüm. Tam 9 sıra. Örgünün tersinde sırayı saydığımızda 9 sıradan sonra arka kısımda ip öbür tarafta olacak şekilde bir sıra düz örgü ördüm haroşa
Örgünün ön yönünde bir sıra haroşa görünecek. Birinci bölümü bu şekilde tamamladım. Şimdi ikinci bölüme geçelim. Ve yine 9 sıra düzü düz, tersi ters olarak örelim. Dediğim gibi ben 10 ilmek üzerinden size anlaşılması açısından test örgüsü anlatmaya çalışıyorum. Siz 70 ilmek olarak başlayınız. İkinci bölümü de 9 sıra ördükten sonra örgünün tersinde 9. sırada yine ip öbür yönde olacak şekilde bir sıra düz örüyorum ve örgünün ön yönünde bir sıra haroşa görünecek. İkinci bölümü de bu şekilde tamamlayalım. 2,5-2,5 santim yüksekliğinde her iki bölüm. Üçüncü bölümü de tam 21 sıra örelim. Düzü düz, tersi ters olarak. Ve 22. sıra örgünün tersinde yine birinci ve ikinci bölümde olduğu gibi ip öbür yönde bir sıra düz örgü örerek önde bir diş haroşa görünmesini sağlayalım. Ben haroşaları düz örgü olarak örüyorum. Tersinden saydığımızda tam 21 sıra sonra, tersinden saymak kolay, saydığımızda 21 sıra sonra örgünün tersinde ip öbür yönde olacak şekilde bir düz örgü örelim ve önde bir sıra haroşa görünecek. Bu sıradan sonra 4. bölüme geçip ilk kenar ilmeğini örelim ve ikinci ilmeğin altındaki ilmeği sol işe takıp gizli arttıralım. Tekrar esas ilmeği örelim. İlmeğin altındaki ilmeği sol işe takıp gizli arttırma yaparak örelim. Esas ilmeği örelim. 4. bölümde her ilmeği bu şekilde gizli arttırma yaparak 3 bölümdeki 70 ilmeği 140 ilmeğe çıkararak 27 sıra düzü düz, tersi ters olarak örelim. Arttırmadan sonra. Birinci ve ikinci bölüm 2,5 santim, üçüncü bölüm 5,5 santim, dördüncü bölümde 7,5 santim olacak. Dördüncü bölümde düzü düz, tersi ters olarak tam 27 sıra örelim. Ben ördüm zaman kazanmak açısından. Düz kısmı bu şekilde görünmekte. Tersi de çevirdiğimizde bu sıra sayılarını isteğe bağlı değiştirebilirsiniz. 28. sıra örgünün tersinde ip öbür tarafta sıranın sonuna kadar bu şekilde düz örelim. Örgünün ön yönünde bu düz örgü haroşa olarak gözükecek bir sıra. Sıra sayısını dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Şimdi 5. bölüme geçelim ve burada arttırma yapalım. 140 ilmeği gizli arttırma ile 280 ilmeğe çıkaracağız. İlmeğin altındaki ilmeği sol şişe takıp bunu ördükten sonra esas ilmeği örerek bu şekilde gizli arttırma yapalım sıranın sonuna kadar. 5. bölümde 280 ilmeğe çıkacak ve bu 280 ilmeği de 27 sıra düzü düz, tersi ters ördükten sonra 28. sıra örgünün arka kısmında, burası ön kısmı, çevirdiğimizde ters kısmında somon rengine geçelim. 5. bölümde 7,5 santim. Şimdi somon rengi ile bir sıra ters örgü örelim. Örgünün ters kısmında 28. sırada bu şekilde sıranın sonuna kadar ip bizden tarafta, etek ucu için artık 6. bölüm oluyor. Bir sıra ters örelim. Somon renginin 2. sırası ön tarafta, düz kısımda ise ajur uygulaması yapacağız. Kenardan bir ilmek örelim, bir dolayalım, 2 ilmek keselim. Bir dola, 2 kez, bir dola, 2 kez, bu şekilde bir ajur uygulaması yapalım. Sıranın sonuna kadar örelim ve yine sıranın sonuna geldikten sonra tersinde 3. sırada doladığımız ipleri de tamamen ters örgü olarak örelim ve bu şekilde 7 sıra ördükten sonra örgünün tersinde 8. sırada keselim.
katlayarak dikeceğiz. Bu şekilde görünecek. 8. sıra örgünün tersinde 7 sıradan sonra ip bizden tarafta normal gevşeklikte tamamını keselim. Bu verdiğim ölçülerde sizler de 2 parçayı ördükten sonra gelelim dikişine. Dikişini somon kısmını arkadan makine dikişi yaparak diktim. Bu ipin katlarını ayırarak etamin iğnesine geçirebilirsiniz. Bu biraz kalın oldu. Tek katla da dikebilirsiniz. Bu şekilde iğne ardı ya da makine dikişi yapıyorum somon kısmını. Fakat yani daha doğrusu etek ucunu kahverengi kısmı da üstten yatırarak dikeceğim. Farklı bir renkle anlatmaya çalışacağım. Bir ilmek içeriden ve 2 sıra üstten takip ederek dikmeye çalışacağım. Bu ipi sabitledikten sonra kestim. Şimdi üstten nasıl dikiyorum? Beyaz renk ip geçirdim. 2 sıra ve 1 ilmek içeriden bu şekilde takip ederek dikeceğim. Alttan ipimi çıkardım, iğnemi. Karşı tarafa geçip 2 sıra üstten çıkarıp tekrar aynı beyaz ipin çıktığı yere batırıp 2 sıra üstten, yine karşıdan aynı ipin çıktığı yere batıp 2 sıra üstten, bu işlemi 1 ilmek içeriden yaparak dikiyoruz. Bu şekilde karşılıklı ipin çıktığı yere batıp 2 sıra yukarıdan, yine karşıdan çıkan ipin deliğine batıp 2 sıra yukarıdan iğneyi çıkararak bu şekilde dikişi dikelim. Daha sonra ipi sıkıştırdığımızda sanki eklenmemiş, dikiş yapılmamış gibi görünecek. Buna dikkat edelim. İpini çektim. Evet, bu şekilde dikelim. Beyaz iple dikme sebebim nerelerden batıp çıktığımı daha iyi anlamanız açısından. Siz hangi renk ile ördüyseniz o ipin katını ayırarak dikebilirsiniz. Eteğin her iki yan kısmını diktim. Tabii ki dikişi bitmedi. Bel kısmı ve etek ucunun kıvrılması kaldı. Onlar da basit. Tembellik yaptım. İpin katını ayırıp diksem daha zarif olur. Tek katlı etamin iğnesine ipimi geçirip kenardan başlayarak 9 sıra örüp bir sırada örgünün tersinde haroşa uygulaması yaptığımız bu birinci bölümü ne yapıyorum? Katladım iç kısma doğru ve dikiyorum. Tabii ki öndeki haroşa kısmını bozmadan bu dikişe alttan ve kıvrılan üstten çıkararak bu şekilde sıranın sonuna kadar lastik geçecek şekilde bir boşluk bırakarak diktim. Çatal iğne yardımıyla lastiği geçirip belli bir sıkılıktan sonra kestim ve üst üste bindirerek kenarlarından sabitleyip diktim. Bel kısmı tamam. Şimdi etek ucuna geçelim. Burada tembellik yapmadım. İpi katlarına ayırdım. Tek katlı ya da 2 katlı dikebilirsiniz. Bir de şuna dikkat ettim. Kahverengi kısımdan tersten saydığımızda 4 sıra yukarıdan farklı bir renk ile telledim. Çünkü katladıktan sonra tuttururken bu sırayı takip ederek dikeceğim. Evet, dediğim gibi katını ayırarak dikerseniz daha iyi olur. Etek ucunda bilhassa. Ve ajur kısmından katlayarak bu şekilde diktim bütün etek ucunu. Ama şuna dikkat edelim.
ön tarafta, eteğin ön tarafında bu somon renk gözükmesin. Ona göre arkadan dikerken dikkat edelim. Dikişi tamamladık. 2 işlemimiz kaldı. Bunlardan birisi etek ucuna ütüyü prize takalım. Prizden çıkaralım. Kesinlikle çok az bir ısıda sadece ütünün ağırlığından yararlanarak bu etek ucuna hafif tersinden ütü geçelim. Ama kesinlikle ısısı olmasın. Sadece ütünün ağırlığından yararlanalım. Çünkü örgümüzün ezilmesini istemeyiz. Şimdi son işlemde 3 katlı uzunca bir ipi bir kenara tutturdum. 3 katlı yaparak ve burkuyorum beline geçirmek için. Belli bir yöne burktum. Aslında ikinci bir kişiden yardım alırsanız daha kolay yaparsınız. Ben hem videosunu çektim hem burktum. Daha sonra iki ucu burktuktan sonra bir araya getirdim. Ve kendi etrafında bu şekilde çevirerek birbirlerinin etrafında dönmesini sağladım. Aslında kolay. Önce az bir uzunlukta deneyiniz. Sonra uzununu deneyin bence. Bu burktuğum ipi örgünün ön tarafında bel kısmında 1 santim ara ile ortasında bir boşluk bırakarak şiş ile biraz ayırıp çatal iğne ile geçirdim. Aynı delikten çıkarmadım. 1 santim bir parmak boşluk bırakarak küçük çatal iğne ile denemiştim fakat büyükle devam ettim, olmadı. İp biraz uzun burkmuşum. Tekrar kestim. Fiyonktan sonra uzun geldi. Diğer tarafı da uçlarını makas yardımıyla açtım. Ve fiyonk yaptığımda artık eteğimiz tamam. Sanırım yine uzun. Tekrar düğüm yaptım. Düğüm yaptığım yerden 1-1,5 santim sonra tekrar kestim. Ve makas yardımıyla tekrar uçlarını, tellerini katlarına ayırdım. Artık tamamdır. Evet, elimden geldiğince, dilimden döndüğünce bu eteğin yapımını sizlere anlatmaya çalıştım. Bundan sonraki paylaşımım yelek olacak ve daha sonra da saç tokasının yapımını anlatmaya çalışacağım. Ama kanalımda daha önce paylaştığım yeni doğan damat takımı videosunu muhakkak izleyiniz. Açıklamalar kısmına linklerini bırakıyorum. Her iki torunuma da bu takımları giydirip fotoğraf çekimleri yapmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarında bu videoyu paylaşarak bana destek olup abone olabilir ve yorum yazabilirsiniz ve beni çok mutlu edersiniz. Gelecek video yelekte buluşmak üzere. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.